Hayır.
Macho. 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 Look at it. Look. Macho. Macho.
da bizim işte buradaki yaşam kültürümüz, tarzımız böyle işte. Bu son 2 yılın en büyüklerini yaşıyoruz. Geçen sene de böyleydi, bu sene de aynı bu şekilde ama bu sene geçen seneye göre daha bir farklıydı. Arttıkça her şey artıyor, ot da artıyor, yemi de artıyor, samanı da artıyor. Sıkıntı yaşıyoruz bazen bu şekilde ama işte mecbur yine hayat şartını devam etmeye çalışıyoruz. İşimiz bu daha doğrusu. Bundan böyle başladı, böyle devam etmeye gidiyoruz işte, yapacağız işte artık nereye gidene kadar. Günaydın Cafer amca. Oh. Oh ne hava yaptı ya. Abi iyisin Mehmet Ali. Yumurta mı yaptın? He. Sana helal olsun Cafer amca ya. Allah başımızdan eksik etmesin. He mi? Nereye kadar Mehmet Ali? Ya gittiği yere kadar bak Cafer amca. Ahır bir yerde nokta koyacağız ha. Ya, Allah sana uzun ömür versin ya. Sen gittin. Bana hayırlı ömür, hayırlı. He. Cafer amca. He? Bu hava ne diyor? Bu hava böyle devam edecek Mehmet Ali. Devam edecek mi? Zaten bu hafta içine kadar kar yağışı gösterdi ama. Yağarsa sıkıntı olur ya. Ne bakımdan? Ya yol kapanacak gene. Biz sen bir ben başka kimse yok da. Babam Hamza, annem Hediye bizi töretmişler, biz de bu vaziyete gelmişiz. Emekliyim, Allah'a şükürler olsun, sıkıntım yok, köyde kalıyorum. Bir iki tane de ineğim vardır, onlarla ilgileniyorum. Zamanım öyle geçiyor, çok şahane bir yaşamım var benim. Da Allah kolaylık versin gelecek olan nesillere. Niye? O gelecek olan nesillerin akıbeti çok iyi değil. Çünkü hiçbir şey doğal değil. Hep kimyasal. Hastanelere gidiyorsa hastanelere omuz omuzu söküyor arkadaş. Eşim cilt kanserinden 23 yıldır rahmetli olmuştur. Ben de böyle hayatımı sürdürüyorum. Çocuklar var. Çocuklar Allah'a şükürler olsun. Bursa'ya gittiler. Buradan kurtardılar paçayı. Sıkıntıları da yok şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Tarımı bitirdi. Çiftçinin işi de iş değil. Onun için baktılar ki olacak gibi değil. Gittiler orada ekmeklerini buldular. Yaşamına devam ediyorlar. Eskiden bu köyde inanmazsınız 250 tane kaba mal, at, öküz, camuş, anladın mı? Camuş yani manda var idi. Köy gece 30 haneydi. Geçim sıkıntısından dolayı okuyan kesim ne yaptı? Dönmedi. Baktı ki burada yaşam zor. Gelmedi, gelmiyor. Köy de bitti. Kışın gençlik toplanır otururdu. Kızak kayardı. Muhabbetler bol idi. Yema, içmek, gitmek, gelmek, döner. O biçim. Şimdi o millet olmadığı için biz de böyle garip yaşıyoruz bu arada. Burada aslında yani emekli olan kesimin gelip burada birkaç tane yaşaması lazım ama yani cesaret edemiyorlar. Allah'a şükür olsun devletimiz ne yapıyor? Yol kapanıyor. Elektriğimiz var, yolu açıyor. Telefon var, televizyon var. Yaşam bakımında sıkıntı yok. Aynen tatil yeri arkadaş. Şimdi benim çocuklar çok özlerler buraları yemeye ama imkanları var da gelemiyorlar. Allah'a şükür olsun. Bir tane benim Hopalı bir komşum var, malı var. O da ekseri gelir burada otunu alır, yeri müsait. Kışın burada beraber yaşarız. Bahar oldu, herkes işine.
Ben Mehmet Ali Altunkaya, 1986 Artvin Hopa doğumluyum. Bu mesleğe 17 yaşında başladım. Bu meslek dedim tabii atalarımızdan beri bu işin içindeyiz. Babadan oğula, oğuldan toruna öyle. Yani asırlardır biz bu işin içindeyiz. Bu mesleğe de 22 yıldır devam ediyorum ben. Babamdan devraldım. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Eşim şu an hava şartlarından da merkezde oturuyor. Çocuklarımın eğitimiyle alakalı şu an orada oturuyor. Ben de burada hayvancılıkla uğraşıyorum işte. Koyunum var, keçim var karışık. 200 hayvanım var. Onunla alakalı geçimimizi onunla sağlıyoruz şimdilik. Burası Ardanuç Kaşıkçı köy merası, burası köy. Rakımı da 1500 falan olur herhalde. Ben normalde buralı değilim. Ben Hopa'dan geldim buraya. Ben 20 yıldır bu köydeyim işte. Burada bir de yukarıda bir komşum var, Cafer amca. Onunla birlikte işte kışı burada geçiriyoruz işte. Allah izin verirse. Haydi bakalım. Sabah erkenden kalkarım, namazımı kılarım. 2 tane ineğim vardır, onlarla giderim, onların bakımını yaparım, sütünü sağarım, gelirim. Saat 12 olur, ezan okunur, namazımı kılarım, tekrar gider bakımını yaparım. Otunu falan dökmüş olurlar. Akşam saat 3 dedi mi tekrar giderim, yine ilgilenirim. Akşam oldu gelir yatarım, komşum gelir. Yer içeri yatarız aşağı. Evet, kış bu sene ağır. Karın yağışını görüyoruz, zavşarlar. Şimdi burayı terk edip dışarıya giden insanların ana, baba, nene, dedeleri burada yaşamamışlar mı bu vaziyette? Değil mi? Onlar gökten menzille mi indiler? Asgari ücrete devam. Hadi haklılar mı, haksızlar mı? Onların dedeleri, neneleri, ana babaları ne yapmıştı? Ne yapıyorsun Cafer amca? Burada yayına başladı ama Mehmet Ali var, ne yapacağız? Bırak. Yani geçeyim mi? Yok. Sen Burada bana mısın? tek kafa he. Sen git isim. Boşumaymışım ya. Ha? Boşumaymışım ya. Hadi ben sallayayım, ondan sonra devreye sen git, tamam mı? Tamam sağ ol. Tutuyorum, baktım mı içine? Hele bak Mehmet Ali, biraz çakallayalım. Bu soğuk havada da fark eder mi Cafer amca? Tabii. Kolay gelmez. Acaba bunun yağı daha mı güzel dur elektrik durumu Cafer amca? Bunu yağını onlar tutar mı Mehmet Ali? Yani. Mehmet Ali, Ha Cafer amca. bu havada keçilere ne yaptın? Keçiler ne yapacak? Keçiler otunu yedi, suyunu içti. Ha, Hadi içeri yallan. doğru yerler ne mi? Yani. Acaba bunları biraz sen şimdi Şam'a gider mi Mehmet Ali? Keçiler gider canım, koyun gidemez de keçi gider ya. Keçiye bu yukarı bir şey etmez. Zorlanırlar ama gene giderler onlar yemesin için. Şeydi Mehmet Ali, acaba kurtlar şimdi takip eder mi buraları? Ya illa olmaz olur mu gene dağdır daha Cafer amca burası ya. Tamam ver ben biraz da ben yapayım ver Cafer Hadi amca. bir bakayım ondan sonra Mehmet Ali. Bak Hiç tepranmamış Mehmet Ali mübarek ya. duymamış mıyım? Diyor, sallanmaya ihtiyacı var öyle. Oo, çok soğuk Mehmet Ali. Süt kaymak he. Kaymak çok soğuk lan. Ha, suyu koydum, su ısınsın. O sıcak su yapacak mı Cafer amca onu? Tutar mı? Tabii. Tutar he. Yoksa başka türlü bunun gelme şansı hiç yok Mehmet Ali. Ha o da soğuktan dur daha koy. Şimdi bunu vurayım ki aç yer. Devam. Ya Cafer amca sen işin formülünü de bulmuşsun ya bilmiyorsun.
Böyle mi Cafer amca? Bana ver. Bırak geçmişine yan doğumunu ya. Ya Cafer amca ne bileyim ben yayık salladım yok da. Allah söyleyeyim, yaylada yayılmadın Mehmet Ali. Yayık ya yaylada kim yapıyor işte. Binde bir yayık böyle yayık nerede var hep bir şey yapıyorlar da makineyle. Teknoloji bu işleri bitirdi Cafer amca. He bitirdi. Onun için hastanelerde milletten geçinmiyor Mehmet Ali. Zaten ondan dur da. Oldu kızım. Hadi. Bu köyün en çok sevdiğimiz meyvesiydi. Ama Allah'a şükürler olsun o da doğanın bozulmasını o da bitmek üzere bitiyor. Bizde yaşam böyle. Politika köyleri bitirdi. Neden bitirdi? Çünkü vatandaş geçimini yapamıyor. Gitmiştir asgari ücrete tabi kaldı, mecbur çalışıyor orada. Bunu ben nereye koyayım, havluya koyayım da suyu oraya ki yumuşansın. Çok sertleşti biliyor musun koçum? Eskiden kar idi. Kar idi. Niye? Günde bir sabah bir de akşama bacalar dökerdik biz. Kar o kadar yağardı. Şimdiki karlar kar mı arkadaş? Şimdiki karlar kar değil. Çocuk oyuncağı. Millet gelmiyor artık. Şimdi yaşlı kısım var ama yaşlı kısımda işte çocuğu var, torunu var. Torunlarına sahip açıyoruz. Ona sahip gelmiyorlar torun bakma için. Çiftçilik bitti yani bu köy yani bu dağ köylerinde bu Artvin vilayeti olsun. Hayvancılık yani bitti sayılır. Çünkü maliyetler çok yüksek. Yapan yok, yardım eden yok ve bu işlerde tek kolay olmuyor adam başıyla. Bunu işte bu şartlarda gören halk işte ister istemez büyük şehirlere göç ediyor. Orada asgari ücrete işte tabi oluyorlar ama işte orada da ne kadar onlara yetmiyor onu tabi bilemeyiz ama televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla ihsan ediyor millet tabi.
Şimdi buraya gelmek istiyorlar ama şimdi burada düzeni bozulduğu için şimdi buraya gelmek zorunda oluyorlar ama yapamıyorlar. Çünkü düzeni yok. Mesela buradaki eski evler mesela şimdi gelen insanlar da biraz yenileyelim kafasıyla geliyor ve ona da bütçe yetmiyor. Asgari ücretli adam buraya gelip ne kadar yapacak? Bu şekilde devam ediyor. Yani 2 çocuğum var. Bir kız bir oğlum var işte. Kızım 4. sınıfa gidiyor. Oğlum 1. sınıfa başladı. Yani şimdi onlar için mücadele ediyoruz. Yani biz şimdi bizden de vazgeçtik. Şimdi çocuklarımız için, geleceği için. Onlar okumasını için böyle çok çaba ediyoruz. İnşallah okurlar, bir mevkiye sahip olurlar. Kaç kerata seni var? Ben bu köye zaten ilk geldiğimde zaten 17 yaşındaydım. Yani bu köy o zaman gene şenliydi. Burada ev vardı. Burada yukarıda Cafer amca vardı. Burada Efrail amca vardı. Burada şimdi kendi rahmetli oldu. Oğlunun evi var burada. O karşı mahallede de vardı. Orada da 3-4 kişi vardı. Gene vardı o zamanlar 10 tane ev vardı burada ama işte o yaşlı kısım öldükten sonra işte evler hepten boş kaldı. Yani kimse daha gelmiyor. Bir işte Cafer amca var. Bir de işte köyümüzün muhtarı Figen Yazıcı burada işte çayırları biçiyorlar işte. Bir de burada bir Ayhan abi var. Ayhan Pehlivan. Yani onlar bu merayı, o üçü hallediyor yani. Çayır marı biçimini, kaldırmasını, otunu, samanını hep onlar yapar yani. Köyün yerlisi olarak başka kimse yok burada bu işlerle uğraşan. Gerçekten burası çok güzel bir köydür. Ben 20 senedir buradayım. Yani buradan ne ben gitmek istiyorum. Ben gitsem bile halk beni burada, köyün halkı beni bırakmıyor işte burada kal diye. Böyle yani içli dışlıyız yani. Yani ha onlardan biriyim ha değilim fark etmiyor gerçi bizim için. Yiyin oğul yiyin. Yiyin ki bizi kalkındıracaksınız. Yapacak bir şey yok.
Biz size veriyoruz, siz de bize vereceksiniz. Karşılıklı her şey. Ha, ona göre. Sen buna katkı sağlarsın, o sana katkı sağlar. İşte biz bu sene işte yaptık bu seneye kadar işte Allah'a şükür olsun. Allah tırnaklarına taş değdirmesin. Bu yıl 100 tane kuzulu koyun sattım işte, bir ev aldım işte, kendimi yerleştirdim, çoluğumu çocuğumu yerleştirdik işte. Yani bu peygamber işidir, bu bereketli iştir. Bunu yapan adam aç kalmaz yani. Bunu illa ki yani parasal anlamda da sıkıntı çekmesin. Bunun içinde bir tane satarsın, gene kendi ihtiyacını karşılarsın. Sen orada dur şimdi, hadi. Emniyet görevlisi sensin, sürüden sen sorumlusun ona göre. Geldiğim zaman sağlam olsun hepsi. Tamam mı? Gözüm. Hadi. Gir aşağının altında yat. Ulan ben sana bekle dedim, niye geldin sen şimdi? He mi? Sana bekle dedim de orada. Allah Allah. Ne bileyim, inek yok, koyun yok, at yok, köpek yok, bir ses yok. Yani insizlik düşmüş, yani insan bir ister istemez tuhaf oluyor tabii ki. Ama mecbur, yapacak bir şey yok yani, kimse olmayınca da yani kimseye buraya da zorla getirme gibi bir imkanımız da yok. Burada da ister istemez yine küçükbaş hayvancılık gene yani iyi, bu devirde gene hayvancılık gene iyi. Yani bunu yapabilmek için bu tabii ki bu köy ortamı olması lazım işte. Bunun da işte zor şartlarına rağmen de gene maliyetimizi de düşürdük Allah'a şükür işte. Şimdiki nesilde pek gelen de yani pek böyle içli dışlı değil yani. Pek kimse kimseye gidip gelmiyor. Yani bir merhaba etseler bile zor ediyorlar. Yani kültür öyle o şekil bitti sayılır yani, kültür eski gitti, yenisi bir şey yok yani, ortada yapan yok, eden yok. Bunu işte kültürü yaşatmak için bunu yapmak lazım. Hayvanın olacak, koyunun olacak. Yani kapı bacanda bir şey illaki olacak ama o olmadıktan sonra kültür yoktur demektir işte. Koy bakayım ha buraya. Oraya mı koyacaksın? Buraya biraz Evet, sen biraz çekil bakayım oradan. batıp da şey yapmasın Mehmet Ali. Ha, gözünü seveyim. Ha. Abi eldiveni al şimdi Mehmet Ali. İstemez, bırak yaprağını. O kadar derine inmeye gerek yok ya. Bu var ya gene yağacak da. Ha Mehmet Ali orası da biraz çökmüş herhalde şey bu la. Mehmet Ali. Şey bana bak. Sen çıkmaz sıkıntı değil ha. Ablaya koy, ablaya çıkarsın da şeydir.
bakalım bu dededen babaya, babadan oğula böyle devam ediyor artık. Bizden sonrakiler yapar yapmaz onu da bilemiyoruz tabii ki. Mehmet Ali sobayı yakmaya gerek yok. Mehmet Ali gel. Malı kapattın mı? Çık yukarıda. Maşo.